Vatikan, yüzyıllardır duaların, inancın ve kutsal sırların merkezi oldu. Ancak bu görkemli katedralin altında halka kapalı olan gizli arşivlerde tarihin akışını değiştirecek bir sır saklı olabilir. Çoğu kişi burayı sadece tozlu kitapların olduğu bir kütüphane sanıyor. Ama iddialar çok daha karanlık bir gerçeğe işaret ediyor. Geçmişi izlemeyi başaran yasaklı bir teknoloji. 1950'li yıllarda saygın bir rahip ve aynı zamanda usta bir fizikçi olan Peder Pellegrino Ernetti, dünyayı sarsacak bir açıklama yaptı. Ernetti, aralarında atomun babası Enrico Fermi ve roket dahisi Werner von Braun'un da bulunduğu gizli bir ekiple kronovizör adını verdiği bir makine icat ettiğini iddia etti. Bu cihaz bir zaman makinesi değildi. Ancak kuantum fiziğinin sınırlarını zorlayarak geçmişin uzayda asılı kalan ses ve ışık dalgalarını tıpkı bir televizyon yayını gibi yakalayabiliyordu. Peder Ernetti'nin iddiaları sadece bir teoriden ibaret değildi. O, kronovizörün ekranında tarihin en büyük hayaletlerini gördüğünü savundu. İlk durakları 1800'lü yılların başıydı. Napolyon Bonaparte'ın bir meydanda halka seslenişini hem sesli hem de görüntülü olarak izlediklerini söyledi. Ancak asıl sarsıcı vizyonlar çok daha geriye, antik dünyaya aitti. Ernetti, M.Ö. 169 yılında Roma'da sergilenen ve günümüze sadece parçaları ulaşan bir tiyatro oyununu baştan sona izlediğini iddia etti. Ve sonra ekranın başında toplanan o gizli ekip için zamanın en kutsal anı belirdi. İsa'nın son akşam yemeği ve çarmıha gerilişi. Ernetti, o anların her saniyesine tanıklık ettiklerini, hatta Hazreti İsa'nın yüzündeki acıyı bile gördüklerini söyledi. Bu görüntüler Vatikan'ın elindeki en büyük kanıt mıydı, yoksa tarihin en büyük kurgusu mu? Bu sorunun cevabı hiçbir zaman netleşmedi. Çünkü bu devrim niteliğindeki buluş tam da o günlerde bir anda derin bir sessizliğe gömüldü. 1970'li yılların başında Papa 12. Pius ve Vatikan yetkilileri kronovizör projesini tamamen durdurma kararı aldı. Sebepse dehşet vericiydi. Cihazın her şeyi gören gözü, devletlerin gizli sırlarını, liderlerin yalanlarını ve hatta dinlerin temellerini sarsabilecek bir güce sahipti. Ernetti'ye göre eğer herkes geçmişi izleyebilseydi, dünyada hiçbir özel hayat veya gizli plan kalmazdı. Bu durum küresel bir kaosa yol açabilirdi. Cihaz söküldü ve iddialara göre parçaları Vatikan'ın derinliklerindeki mühürlü mahzenlere taşındı. 1988 yılında Vatikan, geçmişe bakmaya çalışan herhangi bir cihazı kullanan herkesi aforoz edileceği konusunda resmen uyardı. Bu yasak bir efsaneyi mi koruyordu, yoksa tehlikeli bir gerçeği mi? Sırlar derinleştikçe toplumdaki merak da bir o kadar kontrolden çıkmaya başladı. 1972 yılında İtalya'da yayınlanan bir dergi dünyayı sarsan o fotoğrafı paylaştı. İddiaya göre bu fotoğraf bizzat kronovizör tarafından çekilmişti ve Hazreti İsa'nın çarmıhtaki son anlarını gösteriyordu. Milyonlarca insan şaşkınlık içindeydi. Ancak bu büyük heyecan kısa süre sonra dev bir skandala dönüştü. Dikkatli araştırmacılar fotoğraftaki İsa figürünün aslında İtalya'daki bir kilisede bulunan ahşap bir heykelin kopyası olduğunu ortaya çıkardı. Ernetti bu iddialar karşısında köşeye sıkışsa da geri adım atmadı. Ona göre heykel zaten kronovizör görüntülerinden ilham alınarak yapılmıştı. Yine de şüphe tohumları ekilmişti bir kere. Peder Ernetti ömrünün son yıllarında derin bir yalnızlığa çekildi. Ama ölmeden hemen önce bir mektup bıraktığı ve bu mektupta cihazın hala Vatikan'ın elinde olduğunu doğruladığı söyleniyor. Peder Ernetti sessizliğe bürünmüş olsa da iddiaları Vatikan'ın yüksek duvarları arasında yankılanmaya devam etti. Dünyanın en iyi korunan yerlerinden biri olan gizli arşivler, binlerce kilometrelik raf uzunluğu ve milyonlarca belgeyle sadece seçilmiş kişilerin girebildiği bir labirent gibi. Komplo teorisyenlerine göre kronovizör hiçbir zaman yok edilmedi.
Aksine teknolojisi geliştirilerek bu karanlık koridorların en ücra köşesinde saklanmaya devam etti. Bazı eski çalışanların iddiaları ise çok daha çarpıcı. Onlara göre Vatikan sadece geçmişi izlemekle kalmıyor, bu cihaz sayesinde gelecekteki olası krizleri de önceden görebiliyordu. Bu durum, kilisenin yüzyıllardır süregelen sarsılmaz gücünün anahtarı olabilir mi? Sessiz kalan yetkililer ve mühürlü kapılar, bu sorunun cevabını sonsuza dek saklamaya kararlı görünüyor. Ancak teknoloji geliştikçe Vatikan'ın bu dijital sırrını saklamak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Peki, fizik yasaları böyle bir cihazın varlığına gerçekten izin veriyor mu? Peder Arnetti'nin teorisi basit ama sarsıcıydı. Ses ve ışık dalgaları asla yok olmaz, sadece evrenin dokusuna kaydedilir. Bugün modern kuantum fiziği, geçmişin bilgisinin kara deliklerin yüzeyinde veya uzay zamanın derinliklerinde saklı kalabileceğini tartışıyor. Eğer Arnetti haklıysa, atmosferimiz aslında devasa bir kayıt cihazı gibi çalışıyor. Ancak ana akım bilim dünyası bu iddiaya karşı hala mesafeli. Onlara göre geçmişten gelen zayıf sinyalleri yakalayıp net bir görüntüye dönüştürmek günümüz teknolojisiyle bile imkansıza yakın. Yine de Fermi ve von Braun gibi dehaların bu projede yer aldığı iddiası şüpheleri canlı tutmaya yetiyor. Belki de kronovizör bildiğimiz fiziğin ötesinde henüz keşfedilmemiş bir frekans aralığında çalışıyordu. Ve bu frekansı çözebilen tek güç hala Vatikan'ın elinde bulunuyor. Kronovizörün varlığına dair sızıntılar sadece kilise duvarları içinde kalmadı. Soğuk Savaş yıllarında hem Amerikan hem de Sovyet istihbarat servislerinin Vatikan'ın bu geçmişi izleme teknolojisinden haberdar olduğu söyleniyor. Bazı iddialara göre Merkezi İstihbarat Teşkilatı yani CIA, Peder Arnetti'nin çalışmalarını yakından takip etmiş ve benzer bir teknolojiyi geliştirmek için milyonlarca dolar harcamıştı. Onlar için bu cihaz tarihteki suçları çözmekten çok daha fazlasıydı. Rakiplerinin tüm gizli geçmişine ve gelecek planlarına ulaşmak anlamına geliyordu. Ancak her seferinde karşılarında Vatikan'ın aşılmaz duvarlarını buldular. Bugün bile birçok araştırmacı dünyadaki bazı açıklanamayan siyasi olayların ve aniden ortaya çıkan tarihi belgelerin arkasında bu gizli teknolojinin parmak izi olduğunu savunuyor. Görünüşe göre kronovizör sadece bir rahibin icadı değil, küresel güçlerin en büyük gizli avı haline gelmişti. Bugün Peder Arnetti'nin hayal ettiği o bakır kablolu cihaz belki de artık cebimize kadar girdi. Modern dünyada yapay zeka ve devasa veri bankaları geçmişteki bilgileri birleştirerek kayıp tarihlerimizi yeniden inşa etmeye başladı. Bazı bilim insanlarına göre biz aslında devasa bir bilgisayar simülasyonunun içinde yaşıyoruz. Eğer evren gerçekten dijital bir koddan ibaretse, geçmişteki tüm olaylar bu simülasyonun hafızasında bir yerlerde hala kayıtlı demektir. Peki ya Vatikan'ın elindeki kronovizör aslında bu simülasyonun kaynak kodlarına erişen ilk cihazsa? Belki de bu yüzden bu teknolojinin halka açılmasına asla izin verilmedi. Çünkü gerçeği görmek sadece geçmişi bilmek değil, içinde yaşadığımız hapishanenin parmaklıklarını fark etmek anlamına geliyordu. Teknoloji her geçen gün Arnetti'nin iddialarına biraz daha yaklaşıyor ama asıl soru şu: İnsanlık gördüğü her şeyin bir kurgu olduğunu anlamaya hazır mı? Bugün Peder Arnetti'nin mezarı sessiz ve Vatikan'ın mahzenleri hala mühürlü. Kronovizör, bir rahibin çılgın bir hayali miydi yoksa insanlıktan gizlenen en büyük teknolojik devrim mi? Bu sorunun cevabı belki de hiçbir zaman resmen açıklanmayacak. Ancak şunu biliyoruz ki bilgi tarihin her döneminde en büyük güç olmuştur ve geçmişi kontrol edenler geleceği de kontrol ederler. Belki bir gün teknolojinin ışığı o karanlık dehlizleri aydınlatır ve gerçekler gün yüzüne çıkar. O zamana kadar kronovizör, inançla bilim, gerçek ve efsane arasındaki o ince çizgide yaşamaya devam edecek. Ama asıl tehlike cihazın varlığı değil, onunla
nelerin değiştirilebileceğiydi. Çünkü her sırrın bir koruyucusu ve her gerçeğin bir bedeli vardır. Ve Deranettin'in ölmeden önce dostlarına fısıldadığı o son uyarı belki de meselenin özünü özetliyordu. O, bu cihazın insanlığın özgür iradesini yok edebileceğinden korkuyordu. Çünkü geçmişi tüm çıplaklığıyla görmek, bugünün tüm kutsal gizemlerini ve devletlerini inşa ettiği tüm yalanları bir anda yerle bir edebilirdi. Bazı iddialara göre Vatikan, kronovizör sayesinde tarihin kritik anlarına müdahale etmiş ve istenmeyen gerçeklerin üstünü çoktan örtmüştü. Zamanın tozlu raflarında saklanan bu teknoloji, belki de şu an modern bir veri merkezinde, kuantum işlemcilerin içinde sessizce çalışmaya devam ediyor. Kim bilir, belki de izlediğimiz bu hikaye bile o devasa hafızanın bir parçasıdır. Geçmiş asla ölmez. Hatta geçmiş aslında henüz geçmemiştir. Şimdilik bu kadim sırrın kapıları mühürlü kalmaya devam edecek. Peki siz perdenin arkasına bakmaya hazır mısınız? İzlediğiniz için teşekkürler. Gizem kalmaya devam ediyor.